ya buradan buraya gidecek. Sadece burada bu adam sizi istiyor. Şu yolda diyor ki benim yanımda olmayın diyor. Ben diyor size burada ihtiyacım var. Çünkü ben size burada malı vermek zorundayım diyor. Eğer sizden o malı alamazsa yani siz ondan o malı alamazsanız bu adam burada tekrardan aynı yerine götürtecek bunu. Bilmeyen adam da çok olduğu için burada verdirtiyor bu malı. He diyeceksiniz ki burada ne yapıyor? Bu fiyat buradan aşağı düşerken de yapacağı belli. Yani hep planlı programlı ilerliyor bu. Biz sadece bu plan programın içerisinde o adama uymaya çalışıyoruz. Trend tersi işlem açmamamızın nedeni ya da trend yönlü işlem açmamızın nedeni de bu. Mantık piyasa yapıcı ne tarafa gitmek istiyor? Biz de o tarafa doğru hareket etmek. Anlatabildim mi? Var mıdır buraya kadar problem? Tamam. Şimdi gelelim diğerine. Peki piyasa yapıcı bunu yapıyor da biz nereden anlayacağız? Bir fiyatın malın toplandığını, malın boşalttığını ya da yarı mal toplandığı ya da örnek veriyorum aşağıda almadığı malı nerede alabilir başka diye. Asıl ona gelelim. Olay şuna istinaden geliyor. Şöyle düşünün. Bir fiyat. İlk önce biz ne dedik? Talep alanından mal alınır dedik. Doğru mu? Ya da arz alanından mal satılır dedik hatırlıyorsanız. Haksız mıyım burada? Biz bu talep alanında, arz alanındaki durumları gördüğümüzde ne yapacağız? Mal toplayacak ya da mal dağıtılacak diye ilk anlamı çıkartmamız lazım. Ama burada malın toplandığını ya da malın dağıtıldığını nereden göreceğiz? Olay şuna geliyor. Piyasa yapıcı ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle detaylı çizeyim. Sadece şurayı çizeceğim şimdi. Şöyle gelmiş. Şöyle böyle gitmiş. Şöyle gelsin. Şimdi siz buradan düzeltme bekliyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki bu fiyat buradan ana talep alanı ya burası. Şurası. Yani şuradaki hareketinin alt zaman aralığını çizdim. Şimdi fiyat da buradan düzeltmeye geldiğinde siz buradan mal almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki artık bu yukarı gidecek. Benim stopum da bunun altı. Market maker ne yapıyor biliyor musunuz burada? Mal toplaması lazım. Sonuçta malı bizim gibi 100 bin 200 bin almıyor. O piyasayı sallandıracak mal alıyor. İlk önce bir alan içerisinde bizim tabii ki de price action'da öğrendiğimiz bu arz talep drop base drop vesaireyle beraber oluyor bu. Gelip buradan bir tepki verdirtiyor. Buradan bu tepki verdiğinde herkes buradan satış girmiyor mu mantıken? Bu satış girdi. Aşağı gidiyor. Adam da diyor ki burada giren adam. Bunu hepimiz de yapmışızdır. Bunu diğerleri de yapıyor. Hiç bilmeyen kişiler de yapıyor. Bu buradan satışa döndüğünde bu dibin altında şuraya gelecek. Bunun altında hedefler veriyor. İlk yaptığınız işlemleri hatırlayın. Ta adam buradan işleme girdiğinde yani bir yıl sonra gidecek hedefleri veriyor. TP olarak. Şimdi adamın amacı ne? Diyor ki artık buradan satışa döndü diyor. Bu oraya gidecek. Ama market maker bunu biliyor ya. Gelip buradan bir daha tepki verdirtiyor. Buradan kim geliyor? Longçular giriyor. Tam buradan. Şuradan. Longçular burada girdi. Yukarı bir daha gitti. Burada şurada giren adam ne diyor? Artık bu minor market yapılarını kırdı. Düzeltmeye geldi maksimum. Artık buradan satışa devam edecek diyor. Buradan bir daha lot arttırıyor. Ya da bizler gibi bir daha satış baskısı geliyor orada. Bu şekilde yapa yapa bir yatay bant oluşturuyor. Yani şu üstte sadece şu alanda bir yatay bant oluşturuyor. Şuradaki gibi. Bu yatay bandı oluşturuyor. Yukarıda kimler birikti? Satıcılar. Doğru mu? Aşağıda kimler birikti? Alıcılar. Şimdi peki bu nereye avlayacak? Adamın amacı şu. İlk önce bir tarafa inandırması lazım ne olacağını. Şimdi fiyat buradan aşağı kırdı. Değil mi? Biz ne öğrendik? Dibi kırdıysa diple devam eder. Satış devam ediyor dedik. Ama trend ortasında olursa satış devam ediyor. Breaker bloğa gelmiş, order bloğa gelmiş, değil mi? Siz buralarda bu market aşağı kırdığında fake olduğunu anlamak zorundasınız yani. Bak bu buraya geldi satışa. Şurada giren adam demiyor mu? Biz yaşadık. Cıncık gibi işlem oldu. Bu fiyat artık komple aşağı gidecek. Burada kimleri avladı? Şurada da longçuları avladı. Sonuçta neden? Biz buradan dönecek diyoruz. Yukarıya gidecek diyoruz bu fiyatın. Yani yukarıya öngördüğümüz için bu fiyatın gideceğini mantıken buradan long açıyoruz. Şimdi
Bizi longçuları ortadan çıkarttı. Sadece tepede satıcılar kaldı. Şimdi bu fiyatla market kırdığı için longçular buradan işleme giremiyor mantıken. Diyor ki bunun düzeltmesinde zaten bu satışa dönecek. Yani satıcılar baskın halen. Longçular yok piyasada. Giren varsa da bilmeyen 3-5 kişi insanlar yani. Bizim gibi piyasada olan kişilerin bilmeyen insanlardan bahsediyorum. Yani onlar giriyordur buna. Ne yapıyor burada bu? Buradan gelip tepki verdirtiyor tekrardan. Buralarda lot arttıran oluyor. Adam bir anda yukarı vuruyor. Yukarı vurduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Tabii bu buradan yukarıya doğru gittiğinde burayı düzeltmeye geldi deyip bir daha işlem açanlar da var tabii. Bunlar ayrı. Yani şurada giren satıcıların hepsini patates etti. Peki yukarıya giderken sizce yanına longçu topladı mı? Toplamadı. Değil mi? Aynen. 3-5 tane aldı abi. Varsa da 3-5 tane vardır. Adam için mükemmel bir şey değil mi bu? Süper. Ana mantık bu. Market maker yanında hiçbir zaman ortak istemez. Bir adam bir yerden bir yere gidecekse bu kurumsal şirket olabilir, tek başına bir kişi olabilir, bilemeyiz balinanın kim olduğunu. Bu adam yanında ortak istemiyor yani. Siz de Haklısın. market maker gibi düşünmek zorundasınız. Yani market maker ne yapar? Bu piyasada ben yanlış anlamayın bu dediğim ama önceden de söylüyordum. Biz karşı para kazanıyorsak birileri de para kaybediyor. Yani biz bilgimizden dolayı başkalarını dolandırmış oluyoruz aslında. Ondan dolayı önemli. Yani burada bilgi yaptığımız işlemler de. Yani sizin burada bu likidasyonları, durumları hani gerçekten bu iş basit bir iş değil işe bakıldığında ama market maker gibi de düşünmek zorundayız. Sıradan bir teknik analizci gibi düşünürseniz kusura bakmayın ama durmadan stop olursunuz. Zaten önceden de görüyordun stopları. Hani burada amacımız tamamıyla piyasada nasıl hareket edilir? Ne yapılır? Bu likidasyonlar nasıl oluşur? Neler yapabilir? Bunları düşünerekten hareket ettirmek zorundayız. İşte biz buna akümülasyon diyoruz. Mal toplama evresi. Yani bir daha anlatayım bunu. Bir talep alanında hani şu fiyatın şurasında siz burayı gördüğünüzde ne oluşuyor? Formasyon oluşuyor ya da yatay bant oluşuyor ya da örnek verin yani bir dönüş formasyonu ya da bir dönüşe dair bir emare oluyor. Onun nedeni bu yani. Formasyon yapmasının nedeni de budur. Obo, tobo vesaire ne ararsanız. Bunların nedenlerin hepsinin mantığı likidasyondur yani. Öncelikle buraya kadar var mıdır problem olan? Şimdi distribütasyonda da böyledir. Bak bu akümülasyon mal toplama. Distribütasyonda da tam tersidir. Fiyat buradan kaldırdı götürdü buraya. Buraya götürdü geldi buraya. Buraya geldiğinde aynı şey şu aşağıda yaptığımızın aynı şey burası için geçer. Market maker sonuçta sizi yukarıda istiyordu. Hatırlıyorsanız bu BTC'nin 69 bin tepesinde de oldu. Adam mal dağıtıyor. Yani mal boşaltıyor. Tabii ki de tepeler artacak yukarı doğru. Bizim endekse de oldu işte. Hepimiz gördük. Herkes rally rally geldi geldi deyip duruyordu. Bugün gördünüz. İşte o mesela mal boşaltım aşamasıydı. Adam herkesin üstüne o malı yığdı. Yukarı gidiyor ama yukarı gitmesi fake mi değil mi bunu anlamamız lazımdı. Onu yapınca distribütasyon işte malı boşaltım aşaması oluyor. Malı boşalttıktan sonra kaldığı yerden devam eder yani bir piyasa. Buraya kadar problem var mı? Tamam. İşlem girişlerini vesairesini anlatacağım merak etmeyin. Diğer duruma gelelim. İlk önce mantığı önemli çünkü. Diğeri de reakümülasyon, redistribütasyon. Şunlar ne demek? Şimdi hatırlarsanız ben size ne anlattım? Rally base rally, drop base drop değil mi? Olay aslında bu. Yani bir fiyatın yükseliş trendinde ortalarda, düşüş trendinde ortalarda bayrak formasyonu, flama formasyonu yani trendin devam edeceğine dair formasyonlar, üçgen gibi hani böyle durmadan formasyonlar öğrendik ya. Aslında mantığı budur. Bu formasyonlar reakümülasyondur. Yani adam ne yapmıştır biliyor musunuz? Örnek veriyorum düz hesap olsun diye. 100 milyon malı var adamın elinde. 100 milyon. Adam 100 milyonla buradan buraya gitmek istiyor. Amacı bu. Planını buna göre yapıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu 100 milyonun 50 milyonunu burada alıyor. Ondan sonra dengesizin biri, bu işi bilmeyen adamın biri geliyor. Bu adamın oyun planını bozuyor. Gelip burada marketi kırdırttırıyor. Ne yaptı? 50 milyonu kaldı değil mi? Adam da hakimiyeti kurabilmek için trendin ortalarında formasyon yaptırıyor işte. Geri kalan 50 milyonu da koyuyor ki piyasaya hakim olsun. Anladınız mı malı şimdi? Sistemi.
Var mı? Yani ortada tekrar mal sokuyor hocam anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani bu fiyat adam Varlığını 100 korumak için. milyon 100 milyon parası varsa bu 100 milyonu hepsiyle alacak. Ya burada alacak ya da burada aldığı bir kısmının diğer kısmını da burada alacak. Mantık budur. Formasyon ondan dolayı olur. Eğer bir formasyon bir yerde git gel vesaire yapıyorsa, yataya bağlıyorsa bilin ki orada toplanmamış bir mal vardır. O malı da topluyordur. Her zaman trend yönüne doğru olana bakıyoruz yani. Var mıdır problem? Mantığını anladınız mı? Evet hocam anladım. Market maker'ın yani. Tamam, devam ediyorum o zaman. Heh, şimdi gelelim biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Şimdi sizin yapacağınız husus şu. Bunlar nasıl oluşur? Neden böyle oluşur? Tekrardan bir yapıyı göstereceğim. Hepinizin gözü alışsın diye. Rally base rally, değil mi? Bu fiyat düzeltmeye geldiğinde maksimum buraya kadar gelir diyoruz. Doğru mudur? Ya da buraya gelir diyoruz. Sizin işleme gireceğiniz noktalar ya bura ya buraydı. Şimdi ikisini düşünün. Bak ikisinin olduğu yere göre çizeceğim. Ama ben örnek veriyorum buraya göre çiziyorum. Buraya göre çizdiğimde nasıl oluyordu fiyat? Şöyle geliyordu. Şöyle yapıyor dedim. Böyle yapıyor, böyle gidiyor. Tamam mı? Şimdi şuranın rengini değiştireyim. Gözünüz alışsın diye. Şu yeşille çizdiğim yeri imbalans boşluğu olduğunu düşünün. Tamam mı? Yanına da yazayım. İmbalans. Ne yapıyor biliyor musunuz? Fiyat buraya geliyor. Burası breaker blok mu? Mantıken. Evet hocam. Evet. Breaker bloğa geldiğinde siz ne diyoruz? Base'e geldiyse mal alın. Haksız mıyım? Bu base'e geldiğiniz Evet. mal aldığınızda hedefi nereye veriyorsunuz? Bura, şura, yukarıda bir yer. Örnek veriyorum. Sizin stopunuz base'in altı olduğu için bu base'i geniş de olabilir. Bilemiyorum. Imbalansın altında da olabilir. Ama bir base olduğunu düşünün. Onun altında olduğu için siz sezmiyorsunuz bu akümülasyon evresini. Ama diyelim ki öyle olmadı. Base vermedi. Adam burada ne yapıyor biliyor musunuz? İlk malı alıyor. Buradan gelirken de şöyle gelmiş oluyor. Yani drop base dropla. Gelip buradan bir tepki veriyor. Burada bir daha tepki veriyor, değil mi? Buradan tepki verip gittiğinde yataya bağladı ya. Hemen altta imbalans boşluğu görüyorsunuz. Doğru mudur? O akümülasyon evresinin fake hareketini şuradaki fake hareketini var ya o imbalansı doldurmak için yapar. Yani ne yapar? Bu fiyat buradan bunu dokundurup böyle döndürüp götürür. Buna işte akümülasyon evresi deriz. Yani bir fiyatın yataya bağlayıp bu yatay illa 3-4 kere değmek zorunda değil. Tek simitli de olabilir. Yani buradaki gibi de olabilir. Bak tek değdi, geldi bunu avladı, yukarı gitti. Bu da olabilir. Yani bizim amacımız şudur. Adamın burada bu fake hareketini yaptığını görmek. Ya da örnek veriyorum şöyle yapar. Bir daha çizeyim. Fiyatın ana mantığı buydu. Şurada yapılan işlemlerden biri. Böyle gidiyor. Burası breaker blok değil mi? Breaker bloğun üstünde de bir base olsun. Şurada. Şöyle çizeyim yer base olsun. Base'in hemen altında da şurada da uğramadığı bir imbalans boşluğu var. Aynı zamanda breaker blok alanı. Yani burası buraya göre fo. Doğru mu? Ya da rally base rally demek burası. Şu seviye. Adam ne yapıyor? Buradan düzeltmeye geliyor. Düzeltmeye geldiğinde bu noktada oyalanmaya başlıyor. Siz de ne yapıyorsunuz? O iyi güzel buradan dönecek diyorsunuz mantıken. Adam aslında şunu yapıyor. Yataya bağlıyor. Alt zaman aralığında siz bunu 4 saatlikte tek mum olarak da görebilirsiniz. Altta topluyor malı. Fake hareketini breaker bloğa yapıp imbalansı tamamlayıp yukarı çekiyor. Anladınız mı mantığı? Yani bu fake Anladım. hareketler, bu fake Evet hocam. hareketler öyle ezbere gelmez. Unutmayın. Ya breaker blok alanına gelir bu fake hareketler, ya order blok alanına gelir, ya doldurulmamış imbalanslara gelir, ya Quasimodo seviyesine gelir. Bir yere gelir yani muhakkak. Hani oraya akümülasyon şu demek değil yani. Akümülasyonun o fake hareketi şu demek değil yani. Fiyat gelir, yataya bağlar, hafif çıkıntı verir, içeri girer değil yani. Buradaki çıkıntı muhakkak bir noktaya denk gelir. Siz bunu da merak etmeyin. Daha detaylı göreceğiz fake out'larda.
fake out dediğimiz bu stop avları da denir aslında. Stop avların içerisinde de geçer. Bu Quasimodo compression yapılarında da vardır bu. Detayları bir daha göreceğiz. Sadece şu an gözünüz iyice alışsın diye gösteriyorum. Eğer siz bir fiyatta yatay bant görüyorsanız sağına soluna hemen bakın. Altında imbalans boşluğu var mı? Uğramadığı bir alan var mı? Ya da üstüne. Çıkıntıyı gördünüz. İçeri girdi mi? Girdi. Nereden döndü bakarsınız. Döndüyse mala girersiniz. Var mıdır problem? Yok. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Merak etmeyin. Birazdan bunu grafik üzerinde de göstereceğim. Mantığını anlattıktan sonra. Diğer olay. Likide modelleri nasıldır? Şimdi likide modellerin amacı şudur. İlk önce bir piyasada bir likidasyonu şu tepeleri görürsünüz. İlk bu tepelere old high derler. Old high derler. Unutmayın şu tepelere. Aynı zamanda biz ne diyorduk? Boss diyorduk. Şimdi bu tepelere likidasyon alanlarıdır. Şu tepeler. Aynı zamanda ne? Diplerde. Şu dipler de likidasyon alanlarıdır. Unutmayın. Şu dipler. Bak aynı buradaki gibi. Tepe ve de dipler. Bu likidasyon alanları olduğu için fiyat gelip oraları alıp götürür. Nedenini açıklayacağım birazdan. İkinci likidasyon modelimiz ikili tepe tarzı. Eşit dip eşit tepe. Eğer bir fiyat eşit tepe yapıyorsa ya da eşit dip yapıyorsa likidasyon oluşturuyor anlamına gelir. Yani bu likidasyon oluşuyorsa ne oluyordur? Bu fiyat gelir burayı avlar, ne yapacaksa onu yapar. Ya da bu fiyat gelir aşağıyı avlar, ne yapacaksa onu yapar anlamına gelir. Anlatabildim mi burayı? Var mıdır problem? Yok hocam. Tamam. Diğeri ise trend likidasyonudur. Yani siz 3 tane likidasyon çeşidi göreceksiniz ve bunu ezberlemek zorundasınız. Zaten detaylı birazdan göstereceğim için ezberlemenize bile gerek kalmayacak. Diğeri de trend likidasyonlarıdır. Mesela bir fiyatı hani bazen diyorsunuz ya ya hocam çok böyle sık gidiyor. Çok saçma bir gidişi var diyorsunuz. Mesela fiyat şöyle geliyor. Böyle sıkıştırarak sıkıştırarak aşağı doğru götürüyor böyle. Ondan sonra diyorsunuz ki ne lanet yapıymış diyorsunuz. Aslında bu trend likidasyonu. Fiyat bu trend likitasyonu gördüğü anda sert mumlarla aslında tepki verir. İmbalanslı yapı oluşturur. Bu görmüş olduğunuz trend likidasyonları marketini kırdığında alacağı anlamına gelir. Var mıdır problem? Yok, tamam. Diğer durum. Şimdi peki diyeceksiniz ki bu likidasyonlar nasıl oluşuyor? Nasıl gidiyor? İlk önce bir yükseliş trendi nasıl oluşur ona bakalım. Ben şuraya çizim şöyle. Tamam. Şimdi düzeltmeye gelsin. Size bir şey soracağım. Bu fiyat şu iç yapıda şurada minor marketini kırdığında aşağı satış verir. Doğru mudur böyle? Evet. Tamam. Tamam. Yani bizim tepemiz burası. Belki de bu fiyat buraya düzeltmeye geldiğinde şuraya kadar satış verecek. Doğru mudur? Şimdi size soruyorum. Bu fiyat buraya geldiğinde satış girmez misiniz? Ya da hiçbir Gir- insan bu tepeye geldi diye satış girmez mi? Girdiler Değil hocam. mi? Şimdi Yani burada satış giren adam. Yani burada alıcı çok olmaz, satıcı çok olur. Haksız mıyım? Şurada. Burada yataya evet. bağlı. Bu tepenin yanında base olmasının nedeni de budur. Burada yataya bağlı. Yataya bağladığında burada satıcı biriktirir yani. Bu satıcı biriktiğinde herkes buradan aşağı gideceğini düşünür. Doğru mudur? Ne yapar biliyor musunuz? Market maker yukarı vurur. Burayı yukarı vurduğunda burada satıcılar avlanmadı mı? Mantıken. Şimdi ne oldu? Longçular aktif oldu yukarı gitti diye. Şimdi bu buradan düzeltmeye geliyor. Buraya geldiğinde longçular girmiyor mu piyasaya? Tam burada. Evet. Dönüş yapacak diye. Burada longçu girdi. Bursa düzeltmeye Aşağıya geldi. vurdu. Bu sefer de longçuları avlamadı mı? Evet. Heh. Şimdi likidasyon alanımız burası oldu yani. Burada da böyle. Likidasyon alanımız burası oldu. Yükseliş trendinde bu tepenin üstüne attığında düzeltmeye geldiğinde likidasyon alanımız burası oluyor yani. Mantık bu.
Bir yükseliş trendi, bir düşüş trendinin oluşmasının nedeni de budur. Aslında shortçular longçuları, longçular shortçuları avlamak için yapılır. Biz ise bunu böyle yuvarlak şeklinde belli etmeyiz de şöyle belli ederiz. Fiyat böyle gider. Şurada likidasyon birikmiştir. Burada likidasyon birikmiştir. Gelip burayı avladığında artık burayla işimiz kalmaz. Sıra buradaki likidasyondadır. Buraya gelip avladı. Artık burada longçu kalmamıştır ya da shortçu. Artık sırada bu likidasyondur. Burayı alması lazımdır. Burayı aldığında trend devam eder. Kale alınmaz. Sırada bu tepede likidasyon birikir deriz. Mantığını anladınız mı? Var mıdır bir problem trendle ilgili? Galiba yok. Tamam. Diğerine gelelim. Eşit tepe, eşit dip mantığı. Şimdi bir piyasa, şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer eşit dip, eşit tepe yapıyorsa oradan kaçın. Neye istinaden? Şöyle düşünün. Normalde siz sıradan daha öncesinden ne öğrendiniz? Dediniz ki bir arz talep noktasına birden fazla kez değiyorsa burası çok güçlüdür diye öğrendiniz değil mi? Yanlış bu. Buranın zayıfladığını bileceksiniz. Bu zayıflamasının nedeni de şudur. Şurada 100 kişi girdi. Burada 100 kişi girdi. Burada 100 kişi girdi. Az önce ne dedim? Market maker long'a gidecekse buradaki 300 kişiyle bu gitmez. Ne yapar? Bunları avlaması lazım. O zaman burasının altı kırılacak anlamına gelir. Mantık budur aslında. Eşit dip tepenin mantığı da budur. Eğer siz bir alanda spike de olabilir bu. Eşit dip ya da eşit tepe görüyorsanız buradaki gibi şunu unutmayın. Bunun avlanması lazım. Avlandıktan sonra siz ne yapacaksanız yapacaksınız. Ya da örnek veriyorum bu fiyat şöyle düşünün. Şöyle gidiyor bir fiyat. Düzeltmeye geldi. Bir tur vurdu yukarı, aşağı indi. Bir tur daha vurdu yukarı. Eşit tepe bıraktı burada. Aşağı indi. Aklınıza şu gelecek. Ana yön yukarı. Ana yön yukarı olduğu için likidasyon bıraktığı için bu mal yukarı gidecek. Likidasyon amacı budur. Ne tarafa gideceğini gösterir. Bak burada dikkat ederseniz bir yapı kırılımı yok. Hani herhangi bir şekilde market değişimi de yok. Likidasyon size aslında buna yarıyor. Size trendin yönünü göstermeye çalışıyor. Yani bu piyasanın yukarı doğru gideceğinin işaretidir bunlar. Yukarıda çok short giren adam birikti dedirtirler. Var mıdır problem? Tamam. Şimdi az önce ne dedik? Bu piyasa tepenin avlanırsa likidasyon alanı burasıydı dedik değil mi? Buna old high diyorlar. Bu dipti diye old low diyorlar. İsmini ezberlemek zorunda değilsiniz. Unutmayın. Yani sonuçta eğitmen olmayacaksınız. Gerek yok ismini ezberlemeniz. Ama likidasyon olduğunu bilin. Bak eşit tepe, eşit dip. Gelip avladı, likidasyon alanı. Gelip avladı, likidasyon alanı. Unutmayın. Eğer bir fiyatta eşit tepe, eşit dip varsa bırakın bir tarafa doğru avlasın. Ondan sonra içeri girdiğinde tersine yönlü işlem alırsınız. Var mıdır problem? Hocam ben şunu soracağım. Hani buralardaki çıkıntılar spike mı olur yoksa kapattır mı? Spike de olabilir, kapanış da olabilir. Abi biz bunu nasıl anlıyoruz o zaman? Likidasyon o zaman. Geldiği alana bakacaksın abi. Burası mesela şu dip breaker bloğa gelmiştir. Hemen şöyle düşün. Göstereyim. Bu dip şurası ya. Şöyle gitmiştir bu, tamam mı? Tam böyle. Dur bir Tamam. dakika. Şöyle gitsin, tamam mı? Şurası bu seviyeyle aynı olsun. Bu dip ilk buraya gelmiştir, tamam mı? Tamam. Şu seviyede İTZ seviyesi olsun. Ne yapar biliyor musun? Buradan gelir yukarı vurur. Senin zaten stopun İTZ seviyesinin altı ya. Gelip buradan fake İTZ'yi indirir yukarı döndürür. Tamam. Anladın mı? Peki sen nerede işlem alacaksın? Unutmayın, kurnaz olun. Sen bu yapıyı gördün. Bu dibin yanındaki yer flag limit değil miydi bizim için? Evet. Flag limiti kırar kırmaz işleme gireceksin. Ha, içeri atınca. Aynen öyle. Anladın değil mi? Tamam. Anladım hocam. Tamam. Bir daha çizeyim. Market böyle. Düzeltmeye geldi. Şu alanda İTZ olduğunu düşün, şu alanın. Geldi tepki verdi, yukarı gitti. Bu tepeyi geçemedi. Ne yapacak? Buradan İTZ'ye geldi. İşleme girmiyorsun İTZ'ye geldi diye. Çünkü neden? Az önce ne dedik?
Şu dipte de bak, dibin likidasyonu burası dedik. Tepenin likidasyonu burası dedik. Bak, dip kırıldı, likidasyon alanı. Haksız mıyım şu an burası? İTZ'de. Evet. Şu dibin yanındaki base değil mi? Drop base drop. Dibin yanındaki base alan burası. Base'in içine girer girmez long'u yapıştıracaksın. Stop şey mi hocam? Şu İTZ altı mı Likidasyon olacak aslında? altı. Evet. Likidasyon Aynen. altı. Tamam. Oldu mu? Var mı problem? Galiba yok diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi trend likidasyonu bilerek burada göstermiyorum. Çünkü bunu örnekle anlatmam lazım. Örnekle anlatmazsam çok karışık, kafanız karışacak. Merak etmeyin. Şimdi örnek detaylı göstereceğim. Bir sürü var çünkü. Heh. Şimdi örnek mi bunlar? Örnekleri kendim göstereceğim. Az önce söylediğim mantık. Bakın dikkat edin. Tepeyi kırdı, içeri girdi. Likidasyon alanı. Dibin yanındaki, unutmayın, range'de de göreceğiz bakın. Her zaman böyledir bu. Bunun yani diyorum ya, DNA gibidir bu olay. %99 bu. Dibin yanındaki base kırılırsa bu mal satışa döner. Yani flag limit. Bura kırıldı mı aşağı gidecek anlamına gelir. Uğraşma. Neden? Burası likidasyon alanı çünkü. Bu fiyat belki de buradan marketini değiştirecek. Bilemiyoruz çünkü. Ondan dolayı biz bu yapılarda satış giriyoruz. Yukarıda da böyle. Bak, tepe kırıldı. Dibin yanında base var. Burayı kırdı, satışa dönecek anlamına gelir. Tepenin yanında base var. Bura kırdı, satışa dönecek anlamına gelir. Nereye kadar? İlk aşamada marketin kırıldığı nokta. Hemfikiriz değil mi? Bir problem yok. Yok Tamam. hocam. Şimdi buraya dikkat edin. Az önce söylediğimi tekrarını yapıyorum. Bak, tepe kırıldı. Siz ne arayacaksınız her zaman likidasyon diye? Bu tepenin kırıldığı seviye bak burası. Burası likidasyon alanı. Bu dibin kırıldığı seviye. Bak, burayı avlamış. Avlanan alanlar. Yani sizin amacınız şu olacak. Matematik gibi düşünün. Kod bu. Bu tepe bunu avladı mı? Avladı. Artık burayla işiniz yok. Likidasyon bura. Bu dip burayı avladı mı, hemen solunu? Avladı. Artık burayla işiniz yok. Yeni likidasyon alanı bura. Hemen buraya bakıyorsunuz. Eşit tip var. Bu avladı mı? Avladı. Hep avlanılan tarafa bakacaksınız. Yani her zaman bir taraf mağdur olacak. Bak, buraya dip. Kim burada mağdur? Mantıken longçular mağdur. Yukarıda avlarsa shortçular mağdur. Hep mağdur olan tarafta olacaksınız siz. Oldu mu? Bir problem yok. Tamam. Ha, bu trend likidasyonu, bunu kendim göstereceğim. Ama bakın unutmayın. Dip kırıldı, dip kırıldı, dip kırıldı. Bak ne yaptı? Şu dip kırıldı, geldi avladı. Artık burayla işimiz yok. Bu dip kırıldı. Burayla işimiz yok. Artık yeni likidasyon alanı bura. Ama bak, aşağı giderken ne yaptı? Yeni likidasyonlar bıraktı. Yeni likidasyonlar bıraktı. Unutmayın. Old low'du. Avlayınca yeni old low oldu. Amaç bu. Bunun örneğini vereceğim birazdan. Heh, şimdi gelelim buna. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bir piyasa yataya bağlıyorsa tırsın. Bak, eğer bir piyasa yataya bağlıyorsa tırsın. Bunu nasıl anlarsınız? Bunu daha öncesinden diğer tarafta da konuştuğumuzda, anlattığımızda, hatta bazıları dedi ki ya hocam dedi, müneccim misin dedi. Nereden bildin bunun döndüğünü? Bunu yani benim bilgimden dolayı değil. Şunu unutmayın. Bir piyasa yataya bağladığı için. Eğer yataya bağlıyorsa bu piyasa, özellikle bir tarafa kırıp direkt içeri giriyorsa Allah yardımcısı olsun içinde olanın. Çünkü bir daha bu piyasa ancak düzeltmeye çıkar. Özellikle burası arz alanıysa. Bunlar genelde arz alanlarında olur. Arz alanlarında piyasa ilk tepeyi yaptı. Bu yatay demek şu demek değil. Karıştırmayın bak. Şöyle bir yataylıktan bahsetmiyorum. Bu, evet, bunu herkes görebiliyor. Ama artık piyasa değişti. Yani bizim de bu market maker'lara ayak uydurmamız lazım. Kimse gidip artık Fibonacci'de 618'den satışa da alış girmiyor. Bak, yatayı nasıl yapmış bu burada? Birinci deyim, ikinci deyim, dipte bir tane deyim var. Bu da bir yataydır. Bunu unutmayın. Siz en çok deyim noktası olan noktayı bulacaksınız anlamına geliyor. Bak, bir deyim, iki deyim yaptı, değil mi? Tepede likidasyon var. Yönlere yukarı. Yön yukarıysa avladı mı? Avladı. Hemen bakacaksın, bu avladığı nokta gerçek mi değil mi?
gerçek ya da değil olup olmadığını nasıl anlayacağım? Bu geldiği nokta sol tarafta ana arz noktası mı? Sıradan bir nokta mı? Yoksa bir tepenin yani bir boz kırılımı mı? Buna bakacaksınız. Eğer ona baktınız ana arz noktası değil, korkmanıza gerek yok. Buranın düzeltmesinden işlem alırsınız. Baktınız ana arz noktası. Emin olun size fırsat vermez sizin orada long girmeniz. Böyle bir uzun mum gelir. Geldiğinde bak bunun içine böyle sert girdiğinde düzeltmesinden işlem alacaksınız. Olay bu.